Herkese selamünaleyküm ilk başta. Geldiğiniz için teşekkür ederim. İlk başta Sude'ye teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten sorunlarımızın hemen hepsini anlattı. Benim adım Muhammed Nur, soyadım Sabbah. Elektrik elektronik mühendisliği okuyorum, 4. sınıftayım. Şu an ben iki şey anlatacağım. Sistemsel olarak bizim üniversite hayatımız ve kişisel olarak. Yani İlk kısım sıkıcı gelebilir ama ikinci kısım benim tecrübelerimi size aktarmaya çalışacağım. İlk başta bunu anlatmak istiyorum. Yabancılar ikiye ayrılır. Neden bunu söylüyorum? Çünkü resmi işlemlerde farklılık olabilir. Şimdi birazdan anlatacağım konu öğrenim ücretleri farklılık gösterdiği için bunu söylemek istedim ilk başta. Türkiye'deki yabancı öğrenciler ikiye ayrılır. Yurt dışından okumak veya çalışmak için gelenler, bunların zaten ikameti veya mavi kartı falan oluyor. Diğeri de biz işte Suriyeliler, geçici koruma kimliğimiz var. Şimdi dediğim gibi sistemsel anlatacağım ilk başta. Biz üniversiteye girmek istiyorsak sizin gibi bir sistemimiz yok. O yüzden biz iki sistemimiz var. Birinci sistem sınav sistemi, ikinci sistem birazdan anlatacağım sistem tercih sistemi. Birinci sistem, şimdi 2021'e kadar sistem bu şekildeydi. Benim mesela kazanmak istediğim üniversitenin sitesine gidip onun YÖS sınavına başvuruyorum. Burada parantez içinde çok fazla sınav oluyor dedim. Çünkü mesela ben hem Sakarya hem İstanbul hem de işte Yıldız Teknik Üniversitelerine yapmak istiyorum, tercih yapmak istiyorum. O yüzden her üniversitenin kendi YÖS sınavına girip onun sınavına giriyorum ve o sınavıyla tercih yapıyorum üniversiteye. Dil zaten yok. Matematik olduğu için sana problem veriyor. Sen o problemi çözüyorsun. Problem şeyleri de geliyordu. Biz seçiyorduk. Mesela Türkçe de seçebilirsin, Arapça seçebilirsin ama dediğim gibi matematik olduğu için dile gerek yok. Zaten denkleme bakınca anlarsın sen ne yapmak gerektiğini. İşte 2021'den sonra bizden sonraki gelenler TR-YÖS sistemi sitesi diye bir şey çıktı. Onun işte oraya gidip YÖS sınavına başvuruyoruz. Artık tek ve ortak bir sınav oldu. Yani bizden sonrakiler artık tek bir sınavı var. Bizim gibi değil yani. Şimdi tercih sistemi az önce dediğim sistem. O da aynı şekilde 2021'e kadar sistem bu şekildeydi. Tercih yapmak istediğimiz üniversite az önce anlattığım gibi ben sınav oldum. Bu sınavla yapıyorum, tercih yapıyorum. Kendi üniversitenin sitesine gidip orada tercih yapıyorum mesela. Bazı üniversiteler diyor işte ben bu üniversiteleri kabul ediyorum. İstersen git bu üniversitelerin sınavına gir ve bu sınavla bana tercih yap diyor yani bazı üniversiteler. O yüzden hani işte bazı üniversiteler yapıyoruz işte farklı üniversitenin sınavıyla tercih yapıyoruz. 2021'den sonra sistem bu şekilde oldu diyorum. Tercih yapmak istediğimiz üniversitenin sitesine TR-YÖS sınavıyla başvuruyoruz. Artık dediğim gibi ortak ve tek bir sınav olduğu için artık bu sınavla tercih yapıyoruz tüm üniversitelere. Şimdi bizim üniversiteye girme yöntemlerimiz nelerdir? Bunu anlatacağım şimdi. Birincisi lise diploması ve TÖMER belgesi veya Türk liselerinde okumuş olması lazım kişinin. Bu belgelerle üniversiteye girebiliriz. Ama hangi bölümlere girebiliriz? Bu önemli bir nokta. O yüzden anlattım ben burada. Taban puanı düşük olan devlet üniversitelerin 2 yıllık bölümleri kazanılabilir diyorum ben burada. Bu da kontenjan kaldığı zaman oluyor. İşte ben mesela YÖS sınavına girmek istemiyorum. Lise diplomla ve TÖMER belgemle gidip bu üniversitelere yapabilirim, başvurabilirim. İkincisi özel üniversiteler dedim burada. Özel üniversitelere başvurulabilir. Bu da öğrenim ücretleri pahalı dedim parantez içinde. Not lise diploması Türkiye'den farklı bir ülkeden aldıysa denklik işlemi yapmalı kişinin. TÖMER belgesi ise Türkçe yeterliğini belirleme sınavıdır. İkinci yöntem lise diploması, YÖS sınavı ve dediğim gibi TÖMER belgesi ya da diyorum burada Türk liselerinde okumuş olması lazım kişinin. Bu belgelerle yapabiliriz. Devlet üniversitelerine başvurabiliriz. Ama her üniversitenin belirlediği kontenjan sayısına kadar yapabiliriz, kazanabiliriz. İşte üniversite diyor. 80 kontenjan var. Onun 20'si yabancılara vereceğim.
60'ı da Türklere vereceğim. YÖS'ün içeriği işte az önce dediğim gibi 40 genel matematik, 10 geometri ile 30 temel beceri ve mantık sorusu olmak üzere toplam 80 soru oluyor. Üçüncü yöntemimiz lise diploması, set sınavı, TÖMER belgesi. Bazı üniversiteler özellikle taban puanı yüksek üniversiteler YÖS'ü kabul etmeyip set sınavını kabul eder dedim burada. Set sınavı da içeriği 2 ana bölümden oluşur. Matematik ve İngilizce dedim burada. 52 okuma, 44 yazma ve dil, İngilizce yani. 58 de matematik olmak üzere toplam 150-40 soru oluyor. İşte yabancıların yüksek lisans ve doktora okuması çok fazla bilmediğim için bir arkadaşı arayıp sordum. Ama anlattığı kadarıyla o da istediği üniversitenin sitesine girip oradan tercih yapar. Yine yabancıların kontenjan sayısı belirlenir dedim burada. Bazı üniversiteler yüksek lisans veya doktora İngilizce okunacaksa TOEFL sınavı zorunlu kılar dedim. TOEFL sınavı standart Amerikan İngilizcesini üniversite düzeyinde kullanabilme ve anlayabilme yeteneğini ölçen bir sınavdır dedim burada. İşte önemli nokta burası, öğrenim ücretleri. Şimdi az önce dedim ya işte yabancılar ikiye ayrılır. Geçici koruma altındaki olanlar ve işte ikameti veya mavi kartı olanlar. Bu noktada biz aynı şey yapmıyoruz. Geçici koruma altında olanlar Suriyeliler 2020'ye kadar öğrenim ücretleri ödemedik. Özel üniversiteler hariç. Ben mesela 2020'de girdim üniversiteye. O yüzden ben öğrenim ücretlerini ödemiyorum. 2021'de girseydim ödemeye başlardım ben de. 2020'den sonra geçici koruma altında olanlardan öğrenim ücretleri alınmaya başladı dedim. Yüksek rakamlar. Şimdi bunun sebebi araştırdık biz Sude ile. Herhalde yurt dışında yaşayan Suriyeliler üniversite ücretsiz okuma hakkından faydalanması. Bu sebepten dolayı artık Suriyelilerden de öğrenim ücretleri alınmaya başladı. Örnek vermek istedim burada. Bizim üniversite, Sakarya Üniversitesi yıllık tıp 320 bin, diş hekimliği 240 bin, hukuk 75 bin, mühendislik 80 bin ile 100 bin arasında, ilahiyat da 36 bin, sağlık sektörü bölümleri 2 yıllık bölümleri 24 bin yıllık öğrenim ücretleri. İşte ikameti olanlar onlar her zaman öğrenim ücretleri ödüyor. Burada da bunu söyledim. Bazılarına öğrenim ücretleri yüksek gelmiyor. Bunun sebebi de ailesi yurt dışında maaşları dolar veya euro olarak almalarıdır. O yüzden onlara pahalı gelmiyordu. Şimdi bizim üniversite okumalarımız biraz farklı. Ben kendi tecrübelerimi size aktarmak istiyorum açıkçası. Ya da aktarmaya çalışacağım. Şimdi dezavantajlar dedim burada birincisi. Dil bariyerleri. Şimdi ben mesela derse giriyorum. Ben 2015'te geldim Türkiye'ye. Tamam, Türkçe öğrendim. Artık bir kişiyle muhabbet açabilecek kadar Türkçe öğrendim. Ama üniversiteye gidince daha yüksek bir seviye Türkçe öğrenmek gerekiyor. Bunu da sonradan öğrendiğim için ben de bu sıkıntıyı yaşadım. O yüzden biraz benim için zor bir süreçti. Ama Allah'a şükür geçti. İkincisi de burada diyorum ki akademik yazma becerilerinde güçlük. Ben lisede Türk liselerinde okuduğum için hocalar yapıyordu işte. Bir şey söylüyordu, bir şey anlatıyordu. Arkasından biz yazıyorduk. O yüzden buna alıştım ben. Ama Türk liselerinde okumayan Suriyeliler bu sıkıntıyı gerçekten yaşadı. Şimdi psikososyal sorunlar diyorum ben. Mülteci hissetmek. İşte burada ben anlatmak istiyorum bazı şeyleri. Ben üniversitede ders çalışırken veya işte proje yaparken veya işte bir sunum hazırlarken bunu yaparken bile aklıma geliyordu. Acaba ben bunu yaparken böyle bir karar gelir mi? İşte bizim buradan çıkmamız gerekiyor, Suriye'ye gitmemiz gerekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ben ders çalışırken bile aklıma geliyordu. Acaba benim şu an zorluk çektiğim şeyler boşa gidebilir mi? Hep bunu düşünüyorum mesela. Hiç bunu
hissi gerçekten şey yapamadım yani geçemedim. Hala da aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü alıştım artık hani böyle bir şey olabilir mi ileride? O yüzden hani bilmiyorum. İşte yasal engeller Erasmus gibi. Mesela Erasmus yapamamak. Erasmus'u biliyorsunuz herhalde. Avrupa'da eğitim, öğretim, gençlik ve spor destekleme programıdır. Böyle bir şeyimiz olursa gidemeyiz. Çünkü bizim kimliğimiz geçici koruma kimliği. O yüzden mesela yasal engeller dedim ben burada. Finansal zorluklar, üniversite ücretleri az önce işte özellikle 2020'den sonra girenler için bu gerçekten çok büyük bir sıkıntı onlar için. Üniversite ücretleri ve harçlar, burslar. Mesela biz bazı burslara başvuramayız çünkü işte bizim kimliğimiz geçici koruma kimliği. O yüzden hani bazı burslardan faydalanamayız. O da bir sıkıntı bizim için. Barınma sorunu da yazdım burada. İşte yurtlar kabul etmemesi. Ben mesela Sakarya'ya gittiğimde 2-3 yurda gittim. Konuşuyordum. Yabancı olduğum belli oluyor zaten. Benim şivem var. Bana işte kadın bana dedi ki odayı gösterdi. Her şey yaptı işte. Bizim ücretlerimiz böyle şöyle anlattı işte. Sonra ben konuşuyordum. Arkadaşım Arapça konuştu. Kadın bana dedi ki siz Suriyeli misiniz dedi. Evet Suriyeliyiz dedim. Abi biz Suriyelilere vermiyoruz dedi ya. Ben seni işte Avrupalı sandım o yüzden şey yapmadım konuşmadım. Ama Suriyeli olduğunuz için ben sizi alamam falan dedi. Tamam dedim çıktım. Bunu mesela ben yaşadım. O yüzden bunu yazdım. Ev sahibi ve ev vermemesi. Ev sahipleri şey yapmıyor mesela bize güvenmiyor. İşte siz gençsiniz bir şey yapabilirsiniz. Ya işte kötü bir şey yapabilirsiniz. O yüzden ev vermiyorum falan diyor. O yüzden vermiyor. Bunun oranı çok değil bu arada. Hani kötü bir şey söylemek istemiyorum. Oranı %30 falan ev sahibi ev vermemesi bu arada. Not KYK'da son zamanlarda kabul etmemesi. KYK bizi alıyordu. Son zamanlarda bizi almamaya başladı. Ben sebebini bilmiyorum. Şu an ben sorunları anlattım. Hızlı bir şekilde geçtim. Zaten çok fazla tutmayacağımı söyledim size. Biz şu an az önce anlattığım sorunlara neden dayanıyoruz? Neden işte bu sorunların olmasına rağmen devam ediyoruz? Bunun sebebi ne? Burada bunu anlatıyorum ben işte. Ben üniversiteye gittiğimde mesela bireysel gelişim dedim burada. Kendimi ifade edebiliyorum hani üniversitede okuduğum için artık biliyorsunuz bizim çağımızda üniversitede okuyan bir kişi biraz şeyi oluyor hani okumuş bir insan oluyor. O yüzden ya ben bunu hissediyorum açıkçası. O yüzden hani ben bunu avantaj olarak görüyorum. Kişisel ve mesleki gelişim dedim burada. Özgüven artışı az önce anlattığım şey. İkincisi de ekonomik fırsatları, iş olanakları yüksek gelir. İşte ileride bizim güzel bir işimiz olsun, yüksek bir maaşımız olsun. O da şey bir avantajdır. Topluma fayda. Bu da bir avantaj. Toplum içinde aktif rol alma. Ben bunu düşünüyorum mesela ders çalışırken kendimi şey yapmak için, motive etmek için hep söylüyorum kendime. Hani sen ileride insanlara fayda verebilmen için okuman lazım. Dersler ne kadar zor olursa olsun, sıkıntılar ne kadar şey olursa olsun, senin bunu yapman gerekiyor. Çünkü bunu yapmazsan toplum içinde aktif rol alamazsın falan diyorum kendi kendime. O yüzden hep hani kendimi motive etmek için hep bunu düşünüyorum. Bu da çok önemli benim için. Çok önemli. İlham kaynağı. Ben mesela arkadaşlarımla muhabbet ederken bana diyor ki helal olsun ya gerçekten sen bu kadar şey yaşamışsın ona rağmen gitmişsin üniversite okumuşsun falan diyor. Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum bu böyle şeyler söyleyince. Hatta artık evde bile hani annem beni örnek olarak almaya başladı. Bu da benim için gerçekten çok güzel bir şey. Hatta bunu da anlatayım. Ben AGD Anadolu Gençlik Derneği'nin evlerinde kalıyorum. Bir gün bir abi geldi. Onun yanında bir tane yeni bir öğrenci vardı. İşte bana dedi ki Muhammed bu arkadaş üzülmüş dedi. Neden dedim abi dedim. Bana dedi ki işte ailesinden uzak durduğu için şu an şey yapamıyor. Kendini çok kötü hissediyor dedi bana. Sonra işte o arkadaşa dedi ki sen Muhammed abine bak. Muhammed abin kendi mahallesini değil, kendi ailesini değil,
kendi ülkesini bırakıp buraya geldi ve üniversite okumaya devam etti dedi. Ve gerçekten bu sözler gerçekten benim için çok güzeldi. Hani bana motivasyon verdi. Örnek olmak gerçekten güzel bir şey. O da avantaj bir şey. O da hani bizi motive eden bir şey. Uluslararası ilişkiler ve küresel bağlantılar dedim burada. İşte uluslararası işbirlikler. İleride eğer mesela ben Arap ülkelerine gidersem işbirlik yapabilirim Türkiye'dekilerle veya işte eski arkadaşlarımla falan. O da bir avantaj bence. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.